Merhaba arkadaşlar. Kripto Coin Çarşısı'na kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet, bayramın son günü. Hepinizin tekrardan bayramını kutluyoruz güzel kardeşlerimiz. Mübarek Kurban Bayramınız hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Her şey yolundadır, her şey güzel geçiyordur bayramda güzel kardeşlerim. Tabii ki piyasamız negatif yönde, olumsuz yönde seyrediyor arkadaşlar. Devam eder mi? Haftalık kapanış nasıl oldu? Açılışımız nasıl oldu? Ki belli zaten onlardan bahsedeceğiz. Yine güzel kardeşlerimiz bir iki haberler var. Biliyorsunuz bugün FED'den yani FED üyelerinden birinden bir açıklama bekleniyor. Bu da kripto parayı etkiler mi? Az sonra onları da anlatacağız güzel kardeşlerim. Yorum ve analizlerimize geçmeden önce. Tabii ki bu arada arkadaşlar eee, bir hacklenme pozisyonu daha var. Yaklaşık 1300 Ethereum'un hacklendiğini biliyoruz. DeFi platformundan. Bu hacklere karşı, hacklenmelere karşı sanki birazcık daha zayıf durumdalar borsalar arkadaşlar. Yani ya da kripto paralar biraz zayıf görünüyor. Şu an hedefte ne? Ethereum ve Solana devamlı eklenen. Niye diğerleri uğramıyor da bunlar uğruyor? Biliyorsunuz Solana, Ethereum sürekli tehdit aşamasında. Hatta Ripple'la ilgili biliyorsunuz herhangi bir gelişme daha bitmeden acaba Solana'da menkul kıymet mi kabul edilecek SEC tarafından? Kancayı Solana'ya da takmış durumda SEC arkadaşlar. Peki bu arada ne oluyor arkadaşlar? Piyasamıza neler oluyor? Hocam Bitcoin aşağıya mı gidecek, yukarı mı? Arkadaşlar, şimdi Bloomberg verilerine göre yani onların şöyle bir oylamasına göre %40 Bitcoin'in 10 bin dolara düşeceği yönünde bir oy kullanıyor. Diğerleri ise kararsız durumda. Bazı yorum ve analizler ise onların görüşü de Bitcoin'in 100 bin dolar hareketini başlatacağından bahsediyor. Tabii ki herkes kafasına göre söylüyor. Arkadaşlar bunlar sizi paniklettirmesin. Yarın bu piyasanın ne olacağını kimseler bilemez. Bırak yarını 5 dakika sonra bu kripto paraların nereden nereye yön değiştireceğini bile kimseler bilemez. Evet. Biz ne yapıyoruz? Biz grafik okuyoruz. Biz formasyonlara bakıyoruz. Formasyonlar piyasanın rahat durduğu dönemlerde %80 çalışır. Tabii ki bir formasyon tek başına da yeterli olmuyor arkadaşlar. Bunun yan etkilerini de göz önünde bulundurmak lazım analiz ve yorum yaparken. Bizler bu doğrultuda hareket ediyor, bu doğrultuda sizlere yardımcı olmaya ve fikirlerimi sizlerle paylaşmaya, tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Evet, bugün neler olmuş arkadaşlar? Hangi coinlere bakınız? Balinalar yüklü miktarda girişler yapıyor. Shiba Inu'da yakım bitmiyor, devam ediyor. Yüklü miktarda yakımlar oldu yine. Evet, onlardan da bahsedeceğiz. Balinaların ağırlık verdiği hangi coinler var, altcoinler? Dolu dolu bir video olacak arkadaşlar. Umarım faydası olur. Hep birlikte yorum ve analizlerimize geçelim arkadaşlar. Buyurun. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Evet, videonun başında da anlattığım gibi konu başlığımız belliydi zaten. Hemen geçelim. Neler var piyasada arkadaşlar? Şöyle bir göz atalım. Arkadaşlar, bugün Bitcoin'de FED üyesinin konuşması takip edilecek. Yani Williams kameralar karşısına geçiyor bugün. Saat kaçta geçecek onu da söyleyeceğiz. Lider kripto para birimi olan Bitcoin, ABD borsaları ile koreli bir şekilde hareket etmeye devam ediyor arkadaşlar. Çünkü oradaki mevcut yukarı yönlü hareketin Bitcoin'i yukarı yönlü, aşağı yönlü hareketinde aşağı yönlü çevirdiğini biliyoruz. Yani korelasyon birlikte hareket etmeleri anlamına geliyor. Bu birlikte hareketi bakalım nereye kadar devam edecek yoksa Amerikan borsalarından kripto borsaları ayrılacak mı? Onu da önümüzdeki günler gösterecektir arkadaşlar. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'den
derin bir şekilde etkilenen bu kripto para birimleri kritik seviyelerde yer almakta an itibariyle arkadaşlar. 13 Temmuz tarihinde bakınız az önce de videomun başında da bahsettim. ABD'de enflasyon artış oranları açıklanacak arkadaşlar. Bu paylaşılacak verilere göre faiz artışının gitmesi beklenen ABD Merkez Bankası Fed önemli kararlar alabilir. Acaba 50 baz puanda mı 75 baz puanda mı yoksa güzel kardeşlerim enflasyon beklenenin üzerinde gelir ise o zaman 100 baz puanda gelir ve bu bizim için bir kaosa dönüşebilir arkadaşlar. Evet tabii ki altın cephesinde de aynı olur. Çünkü altın faizi sevmez arkadaşlar. Orada da bir geri çekilme olacaktır. Bu akşam itibariyle arkadaşlar New York Fed Başkanı John Williams ABD ekonomisi hakkında bir konuşma gerçekleştirecek. Enflasyon oranlarına değinmesi beklenen Williams'ın hareketli saatler yaşamamıza sebep olabileceğini düşünüyorum. Peki ne olacak başka arkadaşlar? Kaçta açıklama yapacak? Değil mi? Fed üyesi John Williams Türkiye saatiyle 21'de açıklamalarda bulunacak arkadaşlar. Geçtiğimiz dönemlerde de biliyorsunuz Amerikan Merkez Bankası çok daha şahin kararlar alması gerektiğini savunan Williams, kripto sektörünün tekrardan bu konuşması bu sektörü kötü etkileyebilir arkadaşlar. Yüksek bir ihtimal olarak 75 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleştirilecek olan Fed, ABD borsaları ile birlikte Bitcoin'in de değer kaybetmesine sebep olacağı düşünülüyor arkadaşlar. Fed'in olası 50 baz puanlık faiz artışı ise kripto piyasasının yukarı yönlü yeni bir boğa trendi başlatmasını sağlayabilir. Çünkü neden? Çünkü bunu zaten daha önceden düşerek fiyatlamış oldu. Biliyorsunuz borsa geleceği satın alır. Bu 50 baz puanı zaten satın aldı, zaten olumsuz etkilendi. Onun için tekrardan bir 50 baz puan gelişi kripto paralarda güzel rallilerin yaşanmasına neden olabilir. Bu yükseliş serüvenine ise Bitcoin'den ziyade Metaverse coinlerinin damga vurması da ayrıca tahmin olarak ediliyor arkadaşlar. Yani bu Sandbox olur, bu Mana olur, bu AP olur. Özellikle AP bak dikkatinizi çekiyorum. Özellikle AP ve Mana. Çünkü az sonra geleceğim Mana'ya da neden Mana? Metaverse coinlerinde bu Ax tabii ki yine o da ön planda. Engine, TRM ve Alice bunlar hep biliyorsunuz Metaverse coinler ama şu anda yeniliği itibariyle Metaverse coinlerinde tabii ki AP diyoruz arkadaşlar. AP yani 8 doları 9 doları geçebilir arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Evet enflasyon oranlarının artışlara göre faiz kararı olacak bunu biliyoruz. Kripto para sektöründe ise bir çöküş daha yaşanmasına sebep verir mi? Evet 100 baz puan gelirse biraz daha geri çekilebiliriz diyorum ve tabii ki bu benim görüş ve düşüncelerimdir güzel kardeşlerim. Evet geçtik grafik ve yorumlarımız için öncelikli Total 2'ye. Altcoin'lerden para çıkışı devam ediyor mu? Hayır arkadaşlar. Çıkış an itibariyle bakayım şöyle sabah saat 10'larda bitmiş durumda. Artık saat 10'dan itibaren de girişlerin başladığını bakınız onda 497 milyar dolar olan şu anda trilyon olan şu anda 500 trilyon üzerine çıktı tekrar. Ne yapıyor? Devam ediyor arkadaşlar. Yani saat 10 itibariyle tekrar girişlerin olduğunu görüyoruz. Dominansta geri çekilme devam ediyor. 0.21'lerde bakınız mum kırmızı olarak aşağı yönlü gelmiş durumda. Hatta 4 saatliğini açacak olursak gördüğünüz gibi yön aşağıya doğru devam ediyor. Peki hocam Bitcoin'de durum ne? Arkadaşlar Bitcoin'de tekrar geri dönüşü sanki başlıyor gibi 20.500 dolar seviyelerindeyiz arkadaşlar. Fakat EMA 50 günlük ortalamalarının da altına inmiş durumda. Artık orayı an meselesi tekrar kırıp üzerine çıkabilmesi için. Burası şu anda direnç konumunda.
Velev ki bu direnci, bakınız güzel kardeşlerim, şurası direnci kırdığı anda üzerine yerleşirse tekrar burası onun için bir destek konumu olacaktır. Bu kez hedefte 22 bin dolarlar yolda olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu akşamki Williams'ın açıklamaları da bu konuda etkili olacaktır arkadaşlar. Evet, Bitcoin'de şimdilik böyle, fakat Bitcoin haftalık kapanışını yine negatif yönde açtı arkadaşlar. Şu kırmızı mumu görüyoruz. Bu kırmızı mum haftalık kapanışta negatif olarak aşağı yönlü açıldı. Yani 20.800'lerden başlayan açılış 20.400'lere kadar geri çekilişle devam etti. Şu anda tekrar 20.535 dolar seviyelerinde hareket ediyoruz arkadaşlar. RSI'ye baktığımızda şöyle, RSI'mızda 42'lerde. Bir ara 34'lere kadar düştü arkadaşlar. Şimdi de tekrar toparlıyor, 50'lere doğru yol almış görünüyor. Peki Ethereum'da durum ne? Tıpkı Bitcoin ile birlikte hareket ediyor. %2 geri çekilmesi var. Ve 1143 dolar bandı seviyelerindeyiz. Ethereum da negatif yönde açıldı arkadaşlar. Haftalık kapanışı ve açılışı negatif oldu. Devam ediyor şimdilik. Haftanın ilk günü piyasamızda böyle tatlımsı bir yeşillik yok. Böyle çok aşırı da kırmızılık yok arkadaşlar. İkilik, üçlük. Zaten kripto paralarda 2-3 aşağı ya da yukarı piyasa ne yükseliyor ne de düşüyor diyebiliriz, pardon. Bu durumda arkadaşlar, bu durumda ne yapmamız gerekir? Bekleyeceğiz arkadaşlar. Elimizde zaten var. Heyecan yapacağımız kadar elimizde yatırımımız var. Onun için yeni yatırımlar için, orta ve uzun vade için ben yatırım her yerden girilir derim arkadaşlar. Yani ben eğer bir ayda, 3 ayda satmayacaksam bu aldığım coin'i, mutlaka hareketlilikler olacaktır. Mutlaka yükselişler gelecektir. Bu benim düşüncem. Bekliyoruz arkadaşlar. Daha ne kadar bekleyeceğiz diyenleri de duyar gibiyim ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir kardeşimiz yazmış, yeni girecek olanlar bizden çok şanslı. Biz köteği yedik diyor. Evet, doğru, yedik. Kötek zaten onlar da yiyecektir arkadaşlar. Yeni de girse yanlış coin tercihinden dolayı yine yiyebilirler. Çünkü tecrübesi olmayan, araştırmasını yapmayan, herhangi bir coin'e kulaktan dolmayla giren kardeşimiz köteğini yiyecektir arkadaşlar. Siz de üzülmeyin. Onlar da bir tadına bakacaklardır o köteğin. Evet. Peki hocam, bugün ne var listende? Arkadaşlar, bugünkü benim listemde şöyle birkaç tane coin var. Birkaç derken komple yapar mıyız? Yine de bir geçmeye çalışalım arkadaşlar. ANC'den başlamak istiyorum. ANC an itibariyle arkadaşlar %2'lik bir geri çekilmesi var. Tabii ki çok detaylına girmeyeceğim, bazıları hariç. Şimdilik düşen trende baktığımızda devam ediyor arkadaşlar. Yani şu şekilde bir düşen trendimiz 4 saatlikte şuradan gördüğünüz gibi devam ediyor. Burada ters flama var arkadaşlar. Bu ters flama devam ederse tabii ki yine 11'lere doğru çekilebilir. Şu an 0.12'lerde ANC. APE dedik değil mi güzel kardeşlerim? APE'ye dikkat. APE her an, bakınız bu fiyatlar APE'de bulunmayabilir güzel kardeşlerim. EMA 200 günlük ortalamanın altına inmedi. Burayı destek olarak görüyor şu anda. Gördüğünüz gibi yeşil mumla 4 saatlik yeşili yakmış. 4,5 dolara kadar iğne atan APE şu anda 4.6 seviyelerinde işlem görüyor arkadaşlar ve %3,5 geri çekilmesi var. Tabii ki de bu Bitcoin'den dolayıdır. Dediğim gibi 50 baz puan gelirse ilk çıkacaklardan, yukarı gideceklerden biri de APE'dir. Diğeri de Matic'tir arkadaşlar. Bu da benim görüşüm. Matic'te biliyorsunuz olumlu haberler gelmeye devam ediyor Polygon'da. Devam arkadaşlar. Bunda da bir %3'lük bir geri çekilme var. Yarım doların üzerindeyiz. 0.55 dolarlardayız. Evet, EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde görüyorum ve 50'lerde görüyorum RSI'da. Bu hareketli ortalamalar arkadaşlar aşağıya inmediği sürece, hatta düğümü de burada görüyoruz, gördüğünüz gibi düğüm de var. Öyleyse Matic'ten ne gelecektir arkadaşlar? Matic'ten şurası gelebilir güzel kardeşlerim. Şu derinlik, bakınız Matic'te döndüğü an burası. Yani 63'ler görünüyor, şu an 55'lerde. Haydi hayırlısı. Solana dedik.
Evet, Ethereum'la birlikte saldırıya uğrayan, zaten Solana'da hackerların saldırısına uğramasa biraz gidebilirdi arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz SEC tabancayı takmış durumda ama dik durmaya devam ediyor. Bakalım bunu önümüzdeki günler Solana'ya bir Ripple olabilir mi? Yani Ripple gibi başı derde girebilir mi? Bunu da önümüzdeki günlerde haberlerden okuyor olacağız. Şimdilik yatay bir şekilde %4'e yakın bir geri çekilmesiyle 35 dolar seviyelerinde hareket ediyor. EMA 200 günlük ortalamaların da üzerinde ve RSI'ye bakıyoruz 40'larda seyrediyor arkadaşlar. Peki Waves nerelerde hocam? Waves 5 doların altında 4.97, 5 bu band aralığında gidiş gelişleri devam ediyor ama Waves'ten de anlık bir hareketin başlaması mümkündür arkadaşlar. Şu anda grafiklerde bunu görüyorum. Desteğini kırmıyor bakınız. Desteği burasıydı. Şunun rengini beyaz yaparsak daha rahat görebiliriz arkadaşlar. Bakınız desteğine iğne atsa da uzak biraz. Yani buradan bir dönüş sergileyebilir güzel kardeşlerim. Nereye doğru? Tekrar 5 dolar ve üzeri, hatta 6 dolara doğru bir hareket gelebilir arkadaşlar. Evet, Waves'ten sonra Leopring LRC'ye bakıyoruz arkadaşlar. LRC'de de geri çekilme devam ediyor. 0.37 dolarlardayız. Onun desteği arkadaşlar burası. Bu desteğe kadar çekilirse Leopring 0.36'ları görebilir. Şu an 37-38 seviyelerinde. 36-35 iğnelerindekten sonra dönüşü biraz sert olabilir. Şimdilik buralarda seyrediyor. Peki Ripple ne yapıyor hocam? Arkadaşlar Ripple ne yapsın, başı dertten kurtulmuyor 0.32'lerde. Evet, Ripple tekrar iki tane canavar gibi ben diyor avukat tayin ettim. Bakalım mahkemede neler gelişecek, neler değişecek. Vallahi mahkeme kardeş, mahkeme uzun sürüyor. Bitmez. Evet, bu şarkı bitmez arkadaşlar. Ripple'ı inşallah silmezler piyasadan ki şu ana kadar, ama yani büyük bir hacmi var, büyük bir piyasa değeri var arkadaşlar. Ripple bu piyasada canlı kalıyorsa piyasa değerine göre kalıyordur. Bakınız çok büyük değeri var, yatırımcısı var. Yani projeleri sağlam. Her gün yeni anlaşmalar yapıyor. Ama bir de SEC'in kancasından kurtulursa yakalama şansımız hiç kalmayacaktır. Bakınız. Yani SEC'in kancasından bu Ripple bir kurtulursa nasıl gider biliyor musun? Mancınıktan kurtulan şeyler gibi hedefine ulaşır arkadaşlar. Yani alma şansı vermez bize. Ben öyle düşünüyorum. Yani yeter ki pozitif yönde bir mahkeme sonuçlansın. Yani Ripple lehine sonuçlanırsa güzel olur. Evet, Cardano. Cardano neden fiyatlanamıyor arkadaşlar? Acaba bir sorun mu var? Cardano fiyatlanması lazımdı. Normal şartlarda %300, 400, 500 fiyatlanması lazımdı. Yoksa geciktirdim bunu. Çünkü bakıyoruz, yani projelerinde gelişmeler var. En fazla geliştirilen proje Cardano'da. Haberler üst üste ama fiyata gelince velat halin amin. Fiyatta bir şey yok. Değişiklik yok. Yükselmez mi? Cardano arkadaşlar sağlam koyun. Daha bundan sağlamını nereden bulacaksın? Yani sadece sabredeceğiz bunda. Yani sabırdan başka bir şey yok Cardano. Cardano sabır ısınıyor. Sabırlarımızı deniyor diyebilirim. Farkındaysanız büyük kayıplarda bile Cardano diğer coinler gibi kaybetmedi. Kaybetse de onlar kadar olmadı arkadaşlar. Yani Cardano sağlam basıyor. Bak çoğu yine 3-4'e yakın yukarıda düşüşteyken Cardano 1 civarında düşüşte. Haydi hayırlısı hocam. Peki Cardano'ya da baktık. Arkadaşlar UNF'ye bakalım. Bakınız. UNF'de bugün %2'lik bir yukarı yönlü momentum var. Daha önce çizdiğimiz ok UNF için küçük bir yanılma payıyla hedefini geçmiş durumda. Yani 8 saat sonra, zaten biz diyoruz ya arkadaşlar, bizim baktığımız grafik günlükse dikkat, her mum bir günlük hareketi işaret ediyor. 4 saatlikse 4 saatlik. 2 tane mum bizi yanıltıyor ama ben buna yanılma demiyorum çünkü önümüzdeki günlerde diyorum. Bugün demiyorum çünkü 4 saatlik. Bakarım ben 3 dakikalık 5 dakikalık mumuna, işte o zaman bugün dersem
O bugün olması lazım ya da değişmesi lazımdır. Ama gördüğünüz gibi hedef nereden? 7 dolar ve üzeri demişim. Nereye kadar gelmiş arkadaşlar? İğnesiyle beraber 7.6'lara, 7.7'lere kadar gelmiş. Pardon, özür. Şu anda ne yapıyor arkadaşlar? Ne yapacak arkadaşlar? Şu anda bakınız, alıyorum ben bunu. Bakınız, ben bunu alıyorum. Derinliği biraz artırıyorum. Ardından başladığı noktaya koyuyorum ve diyorum ki hedef 8 dolar. Evet, 7.16'dayız şu anda. Hedef 8 dolar diyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Şurayı bakınız 8 dolar yazıyorum bakalım. Bir dahaki analizde bakacağız. Gelmiş mi? Evet. Arkadaşlar Bake'de bugün %3'lük yukarı yönlü hareket var. Bake'deki fiyatımız, evet Bake'de de güzel bir pozisyonumuzu görüyorum ben. Bize getirecek yükseklik derecesi şuradaki başlangıcını koyarsak yine 0.32 dolar. Şu anda neredeyiz? 0.29 dolardayız. Evet, yani 0.32 dolar bizim görüşümüz arkadaşlar. Yani burayı görüyoruz biz. Şu anda buradayız. Evet. Bak içinde bunu diyebilirim ve arkadaşlar MBL'den bakıyoruz. MBL'ye dikkat. Defalarca hem Telegram gruplarıma yazdım hem de videolarımda bahsettim arkadaşlar. MBL Coin projesini de yazdım zaten, bilmeyenler web sitemize girip okuyabilirler. Hemen hemen bak ne yapıyor? Düzeltmelerin ardından formasyonlarını tamamlaya gidiyor. Şimdi ne var sırada? Şimdi ne olacak arkadaşlar? Yani 0.0050'ler var. Şu an 42'lerde. Evet, 50'ler var. Niye hocam? 50'ler, bakınız arkadaşlar, düğüm zaten geldi. 4 saatlikte düğüm geldi. Bu formasyon devam edecektir. Hatta günlüğüne bakalım ne yapmış arkadaşlar. Günlükte gördüğünüz gibi formasyonu ne yapmış? Hemen bakalım. Bakalım arkadaşlar. Şu derinlik. Şurası. Yani 48-49, 50'lere yanaşıyor. Şu an 42'lerde. Evet güzel kardeşlerim. Hedefte buralar görünüyor MBL Coin'de. Aksa durum ne? Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Evet. Aks'ta %2'lik bir geri çekilme var. Dedim ya işte yani bu akşam açıklanacak Williams'ın konuşmaları, ardından çarşamba günü gelecek veriler ve faiz kararlarının 50 baz puanda kalması bu Metaverse coinlerinde bir hareketliliği getirebilir demiştim arkadaşlar. Bunlardan biri de AX. 14 dolar seviyelerindeyiz arkadaşlar. Yatay bazda devam ediyor. EMA 50'nin altında şu anda. Alice'ye bakıyorum. 2.20'lik bir fiyatlaması var ve %1.5'a yakın bir geri çekilmesi var ama bakınız çizdiğimiz destek devam ediyor. Bu desteği kırmıyor arkadaşlar. 2.20'ler seviyesi burası. Tam da buradayız zaten. Yine geri dönüyor bakınız. Kırmamaya çalışıyor. İğneyle kırsa da geri dönüyor arkadaşlar. Önünde 2.58'de EMA 50 günlük ortalamayı görüyorum arkadaşlar. EMA 50 günlük ortalama. Bakalım. Daha 4 saatliğine bakarsanız bu desteğimizi kırmadığını zaten görmüş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, yönü yukarı doğru devam edebilir. Peki dardayım, yalanım yok. %1.5'luk bir yukarı yönlü hareketi var. Daha önce kırdığı EMA 50 günlük desteğini şu anda direnç olarak algılıyor. Biliyorsunuz kırılan destekler dirence, dirençler de desteğe dönüşür arkadaşlar. RSI'ye baktığımızda da 53'lerde hareket ediyor. Haydi hayırlısı diyoruz. Bekleyip görmek lazım arkadaşlar. Sanki bunda bir yukarı hareket var. Evet. Balinaların girdiği coinlerden birisi Compound arkadaşlar. Videonun başında bahsetmiştim sizlere. Evet, birincisi Compound. Şu anda 54 dolarlarda, nereden geldiğini biliyorsunuz hemen hemen hepiniz. Şöyle baktığımızda 900 dolarlardan ne zaman test etmişiz? 17 Mayıs 2021'de 900 dolardan şu anda 54 dolardayız arkadaşlar.
John Pound'da, Compound'da neyse ne derseniz deyin. Grafiğine baktığımızda 4 saatlikte de aldı başını gidiyor arkadaşlar. Yani şu derinlik geliyor bakınız. Bu derinlik hocam ne? Bu derinlik şurası arkadaşlar. Şuradaki okumuzu başlangıç noktasına yerleştirdiğimiz zaman biliyorsunuz bu videolar aynı zamanda eğitim videosu gibidir arkadaşlar. Nasıl çalışarak, nasıl analiz ettiğime bakın. Ona göre de siz kendi düşüncelerinizi de ilave edebilirsiniz. 60 doları görüyoruz arkadaşlar. 54 dolarda. 6 dolarlık bir hareket her an gelebilir John Pound'da. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bakıyorum. AVAX. Çünkü hepsini analiz edersem 1 saati bulur. Videonun da yüklemesi 3 saati bulur arkadaşlar. Yine akşam üzerine anca yetişir video size. AVAX 18 dolar seviyelerindeyiz. %2,5'a yakın. 2,5 bir geri çekilmesi var fakat bak görüyorsunuz arkadaşlar. Bakınız. EMA 50 ve 200 günlük ortalamanın arasında birini destek birini direnç olarak algılamış AVAX. Fakat burada önemli bir nokta var. 200 günlük destek ama yukarıdaki 50 günlük direnç ve yeşil mumla ne yapıyor? O direnci kırmaya çalışıyor. Kırdığı anda zaten düğüm hazırlanmış, atılmış. Öyleyse yükseliş AVAX'a her an yukarı yönlü bir momentum gelebilir arkadaşlar. Evet. Bugün yine Çiliz'e bakmak istiyorum. Hareketlilik var. Çiliz takip edilmeli bugün. Çiliz ters bir yükseliş hatta rally bile yapabilir arkadaşlar. Bakınız. Çiliz'den ters bir yükseliş veya belli noktadan sonra da rally'e bile dönüşür. Çünkü Çiliz bunu daha önce çok yaptı. Bizi çok uyuttu. Elinde Çiliz olanlar takip etsin. Çünkü rally yapsa bile yukarıda kalmıyor, geri dönüyor. Onun için kar realizasyonu yapılır, rally gelirse alttan toplanır diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar Doga'ya bakıyoruz. Dogecoin şu anda %3 geri çekilmesi var. 65'lerde Bitcoin ile birlikte hareket ediyor. Biliyorsunuz Musk'ın Twitter'dan vazgeçmesi Doga'ya bakış açısını biraz olumsuz etkiledi yatırımcıların. Çünkü acaba ama ben bu düşünce yanlış diyorum arkadaşlar. Twitter nere, Dogecoin nere? Hani dediler ya. Ne olur piyasanın eğer boğa sezonuna geçtiği dönemde Musk Doga ile ilgili bir ufak yazı patlatsın, tweet patlatsın. Doga %40, 50, 60 inanın yapabilir. Yapabilir arkadaşlar. Musk hala Doga'nın arkasında. Doga'yı da bırakmış değil ama Twitter'ı vazgeçmiş adam. 44 milyar dolar. Düşünmek lazım. Büyük para. O konuda kendisi karar verdi zaten. Bizim bir şey deme hakkımız yok ona. Para onun, fikir onun, düşünce onun. Haydi hayırlısı. Arkadaşlar, BEST diyorum bakınız. Niye BEST hocam? Formasyonu hacmi düşük ama balinaların bugün girdiği altcoin'lerden biri de BEST'tir arkadaşlar. Ya nedir hocam bu BEST? BEST arkadaşlar hani diyoruz ya Crypto.com borsasının tokeni CRO'dur. Binance borsasının tokeni BNB'dir. İşte Bitpanda borsasının da token'ı BEST'tir arkadaşlar. Evet. Bunun da arkasında Bitpanda borsası vardır. Balinalar yanlış yere girmezler. Emin olun. Onlar bizden daha akıllıdırlar. Niye? Para var, akıl var arkadaşlar. Parasız adamın kafası çalışmaz. Paran varsa aklın vardır. Evet güzel kardeşlerim. BEST balinaların girişi dedik ve şu an fiyatı 0.36'larda. Daha önce bu 1 dolara falan geçmişti arkadaşlar. Şu anda bu seviyelerde. Diğer bir balinaların girdiği coin Shiba, bir de Shiba Doge paritesi arkadaşlar. Hani Doge karşısında Shiba'nın yükseleceği pozisyonunu da açıyorlar. Shiba yakım devam ediyor. %200'ün üzerinde tekrar yakım gerçekleştirdi. Son günlerde en yüksek yakım. Bu Shiba'yı fiyatlandırır mı, fiyatlandırmaz mı? Bakıp göreceğiz arkadaşlar. Shiba şu anda 11'lerde yine 4.0-11'lerde. %1,5 geri çekilmiş. Mesela Doge %3 geri çekilme var. Shiba'da %1,5. Tabii ki bu da bunun Bitcoin'in çekilişi etkiliyor arkadaşlar şimdilik. Evet, balinalar Shiba'ya da girmiş durumda bugün. Evet, yüklü miktarda Shiba'ya girildiğini okudum arkadaşlar. Bu
haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Hocam dönerse nereye gideriz? Dönerse arkadaşlar Shiba'da ben şunu söyleyeyim. Şu anda Shiba'nın yapacağı rally şu anda 4.011 ya 21 direncine kadar gidebilir arkadaşlar günlükte. 21 direncine kadar gidebilir. Evet. Şurası galiba. Evet şurası. Yani orada direnç 21 direnci arkadaşlar. Direkt EMA 50 günlük ortalama bakınız. Yani kafadan atmıyoruz. Şurası arkadaşlar bakınız şurası Shiba için 0.4021 direnci, o da EMA 50 günlük ortalama değil 200 günlük ortalamadır. Zaten 50'nin üzerinde şu anda günlük bakıyoruz bakınız günlük bazda. Evet şu anda fiyat nerelerde? 4.011 dolar seviyelerinde. Bu da yaklaşık %100 artış demektir arkadaşlar. Balinaların diğer girdiği konulardan biri de coinlerden biri de Chainlink'tir arkadaşlar. Link. Biliyorsunuz Link'ten bahsettik çok. Projesinden bahsettik. Yazdık sitelerimize. Videolarda bahsettik. Eski videolarda. Bakın arkadaşlar yani şu anda 6 doların üzerindeyiz. Link bakınız. Şu an ne yapmış? Yükselen düşen, yükselen düşen şeklinde gidiyor. Fakat şuraya kadar inerse eğer 6 yani 5.9'lara kadar 6 doların altına bir daha sarkarsa oradan fırlaması Link'in nereye gideceğini kimse kestiremez arkadaşlar. Evet son olarak metaverselerden dedik, bir de Mana var arkadaşlar. Evet balinaların girdiği bir coin de Mana'dır arkadaşlar. 0.84 dolar seviyelerinde, çünkü Mana'nın nereden geldiğini onlar da biliyor. Metaverse coinleri hareket gerçekleştirebilir. 50 bas puan beklenir ve 50 bas puan gelirse, ama üzeri gelirse tabii ki çarşı yine karışabilir arkadaşlar. Mana şu anda yeşil mumu 4 saatlikte dikmiş durumda. Yani nereden? 82'lerden 84'ün üzerine atmış durumda kendini. 0.84 bu şekilde devam ediyor. Evet güzel kardeşlerim. Bugünkü videomu burada noktalıyorum. Umarım faydası olmuştur. Umarım biraz rahatlamışsınızdır piyasa geneline baktığınızda. Peki hocam devam edecek miyiz? Arkadaşlar inşallah yükselişimiz ben devam edecek diyorum ya. Bu akşam tamam Williams'ın konuşmaları bekleniyor ama ne kadar etkiler bekleyip göreceğiz. Önemli olan enflasyon verilerini. Evet, beklentilerin üzerinde gelmemesi lazım. Eğer gelirse tabii ki bu bizi etkiler. Çünkü faiz kararı da yükselir. Haydi hayırlısı diyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız, özellikle diyorum bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Hoşça kalın, dostça kalın.